Değerli kürek balığı örneği, çok doğru bir şekilde korunmuştu. Çünkü bu yaratık o kadar yumuşak etliydi ki, sıcak güneşin altında çabucak eriyip süzülebilirdi. Profesör, ertesi sabah Colin'e Astoria'ya kadar eşlik etti. Kısa bir süre sonra tüm şehir, bu harika buluntunun haberiyle çalkalanmaya başlamıştı. Küçük çocuk, o akşam Santa Catalina'ya gitmeden önce, tüm öğleden sonra gazetelerinde kendi adını gördü. O artık, deniz yılanını yakalayan, adamlardan biriydi. Bu, Birleşik Devletler'in herhangi bir şehrine mükemmel bir şekilde korunarak ulaşmış ilk örnekti. Aslında, Amerikan kıyılarından rapor edilen sadece 6. vakaydı. Bu yüzden büyük bir ilgi ve heyecan uyandırdı. Colin, yakalama hikayesini anlatmak için bir muhabirle röportaj yapmak zorunda kaldı. Mavi tilkiyi gönderdiği kardeşinin yanında olmamasına üzülmüştü. Santa Catalina'daki ailenin geri kalanıyla birlikte ona her şeyi anlatabilmeyi çok isterdi. Ama küçük çocuk bir erkek kampındaydı. Los Angeles'ta sadece birkaç saat kalan çocuk, oradan doğrudan San Pedro'ya geçti. Buradan da Avalon'a doğru yola çıktı. Avalon, Santa Catalina'daki tek büyük kasabaydı. Ve tüm dünyada, büyük av balıklarını kamış ve makara ile tutanların en ünlü adresiydi. Yolculuk sadece 2 saat sürmüştü ve hava koşulları idealdi. Kanalın suyu adeta bir ayna gibiydi. Ama saat 11'de, her zamanki vaktinde, günlük esinti yükselmeye başladı. Kendi yaşındaki çoğu çocuk kadar manzaraya dikkat etmiyor olsa da. Colin Fair, buharlı gemi burnu dolaşıp Avalon Körfezi'ne girdiğinde hayranlıkla bağırdı. Körfez, neredeyse mükemmel bir yarım daire şeklindeydi. Parlayan beyaz kumlardan oluşan plaj, turkuaz deniz havzasını çevreliyordu. İç kısımlarda, uçurumların karanlık ve zengin tonları suya yansıyordu. Her şey güneşin altında bir opal gibi parlıyordu. Yukarıda ise yabani leylak ve Kaliforniya yağlı ağacıyla kaplı tepeler yükseliyordu. Burada yaşayan ve gelen tekneleri görmeye alışkın olan evcilleştirilmiş deniz aslanları bile. Küçük balıkçı teknelerini takip ediyor, bu harika sahneye mükemmel bir şekilde uyum sağlıyorlardı. Çocuğun sevinç dolu haykırışını duyan bir yolcu, ona doğru döndü. "Ben de tam olarak böyle hissediyorum," dedi. "Bence burası her geldiğimde daha da güzelleşiyor. Bana bir abalon kabuğunu hatırlatıyor," diye düşündü Colin derin derin. Dış kısmı henüz parlatılmadan önceki halini. Körfez, tam da kabuğun içi gibi. Kum tepeleri ise kabuğun pürüzlü dış kısmına benziyor. Hani üzerinde midyelerin büyüdüğü o dış kısma. "Belki de bu yüzden adı Avalon'dur," dedi yanındaki arkadaşı. "Abalon, Avalon. İmkansız değil, ama böyle bir türetmeyi daha önce hiç duymamıştım." Genelde Pensilvanya'daki Avalon Vadisi'nin bu ismin verilmesinde en önemli faktör olduğu düşünülür. Tırnak işareti. Ama başlı başına harika bir yer. Üstelik limanda demirli duran o yüzlerce tekneden hangisi olursa olsun, denizde yaşanan büyük avların heyecan verici bir hikayesini anlatabilir. "Bak," diye devam etti adam, buharlı gemi liman girişine yaklaşırken. "Şurada büyük bir şeye bağlanmış bir adam var. Bu arada, oltasındaki balık muhtemelen zıplayan bir ton balığı. Bir dakika bekle, şimdi sana söyleyeceğim." Saha gözlüğünü çıkardı ve uzaktaki tekneye odakladı. "Evet, bir orkinos var," diye devam etti, "çünkü bayrak dalgalanıyor." Haber hızla teknede yayıldı. Çünkü gemideki neredeyse herkes Avalon'a balık avı için gidiyordu ve büyük bir ton balığı yakalamak her zaman büyük bir olaydı. Gözlük elden ele dolaştı ve hemen ardından Colin'e geçti. O da küçük motorlu tekneyi ve üzerindeki büyük bayrağı büyük bir ilgiyle fark etti. Sonra camı teknenin içindeki insanlara çevirdi. Gözleri heyecanla parladı. Kaliforniya kıyısında mahsur kalan deniz yılanı. Küçük numunenin uzunluğu ve yarı şeffaflığı gösteriliyor. Profesör David Ster Jordan'ın izniyle. Colin tarafından yakalanan deniz yılanı. 30 feet uzunluğunda, alevli kırmızı dik yeleli kürek balığı ve bıçak benzeri gövde kalınlığı 3 inçten az. Profesör David Ster Jordan'ın izniyle. "Neden? O babam. O zaman çok şanslı," dedi çocuğun arkadaşı. "Umarım bu sezon benim de bir şansım olur. Yine de, böyle bir yakalamanın limana girdiğini görmek harika bir haber." "Tabii," dedi Colin kendinden emin bir şekilde, "muhtemelen bu sezon onlardan çok sayıda vardır." "Sence babam onu tekneye alabilecek mi?" "Yaklaşık 10 kişiden 9'u balığı kaçırır," diye yanıtladı adam.
Ve bir balıkçının onları gaffa, yani kancaya getirmesi için gerçekten iyi olması gerekir. Baban daha önce buraya geldi mi? Belki onu tanıyorumdur. Neredeyse her yıl geliyor, diye yanıtladı Colin. Adı Der. Binbaşı Der. Ah, sen binbaşı Der'in oğlu musun, diye yanıtladı yaşlı adam ve elini uzattı. Babanı yıllardır tanırım. Mavi bir ton balığı düğmesi var, değil mi? Eğer öyleyse, bunu hiç duymadım, diye yanıtladı Colin. Peki bu düğme ne işe yarıyor? Bu, bir balıkçının elde edebileceği en büyük onurdur. Kulübün sadece 70 kadar üyesi bu ödülü kazanabildi. 2 kişi, sanırım kadındır. Hatta olta ve iplikle yakalanan en büyük ikinci orkinos, bir kadın balıkçı tarafından kancalanmıştı. Tırnak işareti. Bu ödül, hafif bir kamışla 100 pound ağırlığında bir ton balığı yakalayan kişiye verilir. Bunu yapmak korkunç derecede zor olmalı, dedi çocuk. 20 poundluk bir balık bile hafif bir olta için büyük bir zorluktur. Zor, hem de çok zor, diye yanıt aldı. Kulüp kurallarına göre, kamışın ucu en az 5 feet uzunluğunda olmalı. Ağırlığı ise 16 onstan fazla olmamalı. Misina ise, 24'lükten fazla ya da alışılmış alabalık misinasından daha kalın olamaz. İşte bu ekipmanla, 100 pound'dan fazla ağırlıkta bir ton balığı yakalamak. Balıkçılık açısından en yüksek rütbeli başarıdır. Ve bunun için kulüp tarafından mavi ton balığı düğmesi verilir. Ve babam bunu bana hiç söylemedi, dedi Colin, sitemkar bir sesle. Bir yandan da uzaktaki balıkla mücadele eden aksiyon sahnesini elinden geldiğince izlemeye çalışıyordu. Binbaşı Der tam bir centilmen sporcudur, dedi balıkçı. Ve sanırım bunun bir övünme gibi görüneceğini düşündü. Bak, orada neler oluyor teknede? Denize doğru açılmışlar gibi görünüyor, diye yanıtladı Colin, dürbünü geri verirken. İşte sorun da bu ya, dedi balıkçı. Jonah'ın balinası adına. Bak, suda nasıl da uçuyor. İkisi de tekneyi izlemeye devam etti. Ta ki uçurumun bir kıvrımı onu gözden kaçırana kadar. Sonra Colin arkasını döndü ve buharlı geminin neredeyse iskeleye ulaştığını gördü. Annesi ve kız kardeşini orada beklerken görecek kadar yakındı. Dikkatini çekmek için el sallıyorlardı. Hevesle işaret vererek cevap verdi. Birkaç dakika içinde buharlı gemi iskeleye yanaşmıştı. Selamlaşma çok heyecan vericiydi. Çocuk adeta anlatacaklarıyla dolup taşıyordu. Ailesi ise o Behring denizinde dolaşırken onun adına epeyce endişelenmişti. Ama konuşmaları, hevesli bir balıkçı arkadaşı tarafından kesildi. Adam, Bayan Der'den iskelenin en ucuna giderek büyük ton balığıyla olan savaşı izlemesini rica ediyordu. Ah, anne, dedi çocuk hevesle, bir tekneye atlamamda sakınca var mı? Dışarı çıkıp babamı daha yakından izleyebilir miyim? Eminim buna kızmazdı. Sanırım seni bir süre yanımda görmek isterdim, Colin, dedi annesi nazik bir gülümsemeyle. Bu kadar uzun süre uzakta kaldıktan sonra. Ama sonuçta sen yine aynısın, her şeyi hemen o an yapmaya heveslisin. Biliyorum, gitmek seni daha mutlu edecek. Bu yüzden istersen bizi bırakıp gidebilirsin. Bunu kastetmemiştim anne, dedi çocuk, içinde hafif bir suçluluk duyarak. Hayır, biliyorum. Ama bize diğer maceralarını döndüğünde anlatabilirsin. Lucy, senin bir tür, Robinson Crusoe, olduğunu düşünüyor. Colin, çok sevdiği küçük kız kardeşine fark ettirmeden sıkıca sarıldı. Ve sonra iskelenin sonuna kadar hızla koştu. Kendisini dışarı götürmesi için bir tekneciyle anlaştı. Bölgenin yerlisi olan tekneci için balıkçılıkla ilgili her şey eski bir hikayeydi. Çocuğun bu büyük heyecanını biraz alaya alarak sordu. Ellerinizle mi ton balığı yakalamaya gidiyorsunuz, efendim? Çünkü çocuk yanına hiçbir balık avı aleti almamıştı. Hayır, diye yanıtladı çocuk, ben az önce buharlı gemiyle geldim. Burnu geçerken babamın teknesini gördüm. Oltasında çok büyük bir şey var gibiydi. Bu yüzden dışarı çıkıp bu eğlenceyi yakından görmek istiyorum. Binbaşı Der'in bu sabah bir ton balığı tuttuğunu duymuştum, dedi tekneci. Küçük motoru çalıştırmak için uğraşırken. Gerçi bu sezon henüz pek fazla balık ortaya çıkmadı. Sen onun oğlu musun? Evet, diye yanıtladı Colin, en büyük oğluyum. Umarım ona benziyorsundur, dedi tekneci onaylayan bir tavırla. O gerçekten iyi bir balıkçıdır. Bak, ton balığı buraya doğru geliyor gibi, diye devam etti bir an sonra. Üzerinde bayrak dalgalanan tekne, hızla ilerleyerek limana giriyordu. Ama balık, kısa ve sert sağa sola savrulmalar yapıyordu.
Belli ki artık çok yorulmuştu. "Merhaba, baba," diye seslendi çocuk, seslerini duyurabilecek kadar yaklaştıklarında. "Onu tekneye alabilecek misin?" "Sen misin, Colin?" diye yanıtladı babası. Gözlerini bir an bile kendi misinasından ayırmıyordu. "Geri döndüğüne sevindim." "Evet," diye devam etti oğlunun sorusuna karşılık, "sanırım onu iyi yakalayacağım. Ama ben de güzelce yoruldum. Onu oltaya takalı 3 saatten fazla oldu." Buharlı gemideki balıkçının kendisine anlattıklarını hatırlayınca. Avalon'da uygulanan bu sportmenlik kuralları Colin'e neredeyse çılgınca geliyordu. Bir insanın bu kadar ağır bir balığı, alabalık için bile hafif sayılan bir kamış ve misina ile yakalamaya çalışması inanılmazdı. "Burada balıklar ne kadar büyük oluyor?" diye sordu Colin. "En büyük av balıkları 1000 pound civarındadır, onlar siyah deniz levreğidir," diye yanıtladı tekneci. "En az 800 poundluk bir tanesi buraya getirilmişti ve çoğumuz bundan daha büyüklerini de gördük. Ama bu kadar büyük balıkları, neredeyse göremediğimiz kadar ince bir misina ve küçük bir kamışla nasıl yakalayabiliyorlar?" "Yakalayamazlar," diye yanıtladı adam, "onlar o kadar büyük değil. Kamış ve makara ile burada yakalanan rekor siyah levrek, 436 pound'dur. 1905 sezonunda tutulmuştu. En büyük ton balığı ise, ki onlar yüzen en sert dövüşçülerdir, 251 pound ağırlığındaydı. O da 1900 sezonunda yakalanmıştı. Sanırım binbaşı Derde şu an spor için oldukça iyi bir boyutta olan bir balıkla uğraşıyor." "Onu çekiyorsun, baba," diye bağırdı Colin. Bir yandan balıkla olan yarışı izliyor, bir yandan da kayıkçının anlattıklarını dinliyordu. "Oldukça boylu bir balık," dedi tekneci eleştirel bir gözle bakarak. "Ama gerçek devlerden değil. Muhtemelen 80 ya da 90 pound civarındadır." Kavga, Colin'in beklediğinden çok daha erken sona erdi. Binbaşı Der, balığın bir anlık duraklamasından ve somurtmasından yararlanarak ustaca ipini çekti. Onu yüzeye çıkardı. Teknecisi ise, bir ışık parlaması kadar hızlı bir şekilde kenara eğildi. Uzun ve ince kancayı, yani gaffı, balığın solungaçlarına sapladı. Ama ton balığının son hamlesi henüz bitmemişti. Güçlü bir sarsıntıyla adamın başını neredeyse denize doğru çekti. Gaffı salladı ve panik dolu yeni bir hücum başlattı. Ancak Colin'in babası, makaranın frenine başparmağıyla baskı uyguluyordu. Misina'ya hiçbir esneklik payı bırakmadı. Ve ton balığı 20 feet içinde durdurularak tekrar içeri çekildi. Bu sırada gözcü de yerini almıştı. Büyük balık yeniden teknenin yanına getirildiğinde, adam kancayı bir kez daha vurdu. Bu kez balığın sert akınına karşı ayakta durmayı başardı, ancak dirseğine kadar suya gömülmüştü. Sonra, teknenin küpeştesinden destek alarak, gaffer ton balığının başını yukarı kaldırdı. Tekneyi güvenli bir pozisyona çevirip, Colin'in alkışları eşliğinde balığı içeriye kaydırdılar. Ton balığı tamamen etkisiz hale getirilir getirilmez, teknenin dibinde çırpınmasını ve sağa sola vurmasını önlemek için üzerine büyük, kare bir tuval örtüldü. "Bu harikaydı, baba," dedi Colin, elini uzatıp babasının elini sıkarak. "Tam zamanında geldiğime çok sevindim." Babası, gözlerinde muzip bir parıltıyla oğluna baktı. "Burada olduğumu neredeyse nasıl bildin?" diye sordu. "Buharlı geminin geliş saati tam bu vakitti. Limana girerken seni gördüm," diye yanıtladı Colin. "Ve Los Angeles'tan bile duyulacak kadar yüksek sesle bağırdım ama hiç dikkat etmedin. Bir süre önce birinin bağırdığını duymuştum," dedi babası gülerek. "Ama o sırada çok meşguldüm ve kim olduğuna bakacak vaktim yoktu." "Sence bu ton balığı ne kadar ağırdır?" "Rekor listesine girecek kadar büyük değil. Yaklaşık 85 pound civarı diyebilirim." "Sen ne dersin Vincente?" "Biraz daha fazla," dedi kayıkçı. "Bence belki 90'dır. "Gördüğün gibi ortada bir rekor yok Colin," dedi babası. "Sadece güzel bir sabah sporu. Ama asıl ben senin neler yaptığını duymak istiyorum. Görünüşe göre basında oldukça sansasyonel bir yer edinmişsin. Balinalarla, deniz yılanlarıyla ve diğer her şeyle olan savaşların. Ayrıca çok güzel mektuplar yazıyorsun evlat. Seni görmek çok güzel. Garip yerlerdeyken gözlerini hep açık tutmuşsun. Bana Astoria'daki durumun nasıl olduğunu anlat, o somon işini tam olarak takip edememiştim." Colin hikayesini anlatmaya başladı ama henüz sadece başındaydı ki iskeleye vardılar. Orada oldukça büyük bir kalabalık toplanmıştı ve gelen tekneyi karşılıyordu.
Büyük bir ton balığı avı, Avalon'da her zaman büyük bir ilgi uyandırırdı. Ve bu işin en güzel özelliklerinden biri, balıkçı için kişisel bir zafer sayılmasıydı. Yürüyüşçüler, bu ödülü görmek için toplanmıştı. Kulüp yetkilileri tarafından balık tartılacak ve ardından geleneksel olarak balıkçının ve gafferin fotoğrafı çekilecekti. Colin ise, babasının yakaladığı bu balıktan dolayı, sanki oltayı kendi tutmuş gibi büyük bir gurur duyuyordu. "Yarın siyah deniz levreği için adanın diğer tarafına gitmeyi düşünmüştüm Colin," dedi babası. "Ve bu geziye Albay Rhoda ile birlikte gitmeyi planlamıştım. Sanırım sen de gelmek istersin. Ama duyduğuma göre, o geziyi erteleyip yarın tekrar ton balığı deneyeceğim. Sen de gelmek ister misin?" "Kesinlikle gelmek isterim, baba," dedi çocuk minnetle. "Eğer ben gelmeseydim bu eğlencen yarım kalacaktı." "Hiç de öyle değil oğlum," diye nazikçe cevap verdi babası. "Sana gerçek balıkçılık hakkında bir şeyler öğretmeyi dört gözle bekliyordum. Bunun yanında, seninle konuşacak çok şeyimiz olacağını ve birlikte harika vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Şimdi seni kulüp evine götürmek isterdim ama muhtemelen eve dönmek istersin. O yüzden birlikte eve gidelim. Tekneciyi kulüpteki bildirimlere ve diğer işlemlere bakması için bırakabilirim. İstersen bekleyebilirim." "Hayır, Vincente tüm işlerin inceliklerini en az benim kadar iyi bilir. Mektuplarından anladığım kadarıyla etrafta dolaşmaktan büyük keyif almışsın. Keşke sen de orada olsaydın baba," diye yanıtladı çocuk. "Harika bir zaman geçirdim. Martı gemisine bindiğimde böyle bir şey yaşayacağımı hiç tahmin etmemiştim." "Ben de tahmin etmemiştim," dedi binbaşı kuru bir ses tonuyla. "Eğer gemiye bir balinanın çarpma ihtimali olduğunu düşünseydim, o güverteye adım atmana asla izin vermezdim. Ama Kaptan Murchison, balinaların tamamen zararsız olduğunu söylemişti. Ben de o yüzden seni bıraktım. Ama baba, o yaşlı balinanın nasıl saldırdığını bir görmeliydin." Ve genç çocuk hikayenin en heyecanlı yerine daldı. Binbaşı birkaç aylığına kiraladığı küçük kulübeye vardıklarında, Colin anlatmaktan neredeyse tamamen nefessiz kalmıştı. Ama çocuk kesinlikle yorulmak bilmiyordu. Kesin bir komut almadığı sürece, öğle yemeğini yemek için bile yeterince uzun süre sessiz kalamayacak gibiydi. Öğleden sonra sandığını açtı. Seyahatleri sırasında ailenin çeşitli üyeleri için hediye olarak aldığı küçük, İlginç eşyaları ortaya çıkardı. Ancak eve dönüşün getirdiği o büyük heyecan, sonunda çocuğu yordu. Akşamın oldukça erken bir saatinde uykusu gelmeye başlamıştı. Kısa bir süre sonra küçük kız kardeşi ona sımsıkı sarıldı. Yukarı odasına çıkarken Colin, artık yatmaya hazır olduğunu ilan etti. Çünkü ertesi gün çok erken kalkacaktı. Ton balığı avına gidiyordu. Sabah, sıcak ve hafif puslu bir havayla başladı. Dağlardaki gri yeşil yapraklar, sabahın erken ışıklarında mor bir tona bürünmüştü. Deniz ise, gül renkli gün doğumunun değişen tonları altında, ametist renginin arkasında inci gibi bir parıltı almıştı. Güneş, San Antonio ve San Jacinto dağlarının üzerinden görkemli bir şekilde doğdu. Sabah havasının o eşsiz tazeliğinde, Pasifik'in dev uçan balıkları, ayna gibi pürüzsüz denizin üzerinde zıplayıp parlıyordu. Colin derin bir nefes aldı. Akciğerlerini bu temiz havayla doya doya doldurdu. Sanki renklerin parıltısını ve bu manzaranın tüm hayranlığını içine çekmek istiyordu. "Sabahın bu saatinde hayatta olmak her zaman çok iyi hissettiriyor," dedi. Babası, oğluna takdir dolu bir gülümsemeyle baktı. "Genelde bu saatlerde uyuyor olursun," dedi. "Ama bugün tam zamanında kalktığımız iyi oldu. Çünkü eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa, uzaktan gelen ton balıklarını görebiliyorum." "Söyle Vincente, şuradakiler onlara benzemiyor mu?" "Evet, senyor. Bunun bir balık sürüsü olduğunu biliyorum. Dün iskelede bir adamın anlattığını duymuştum, kocaman bir tane yakalamış," dedi kayıkçı. "O Bay Retaner'di," diye cevap verdi babası. "Kendisi Amerika'daki en ünlü balıkçılardan biridir ve bu konuda tam bir otoritedir. Bu yüzden bu sabah erkenden buraya geldim. Balık sürüsünün yakında geleceğini düşündüğünü söylemişti. Ve eğer Retaner bir şeyi bilmiyorsa, o şey zaten bilmeye değmez demektir. Amerika'da derin deniz balıkçılığını neredeyse o başlattı. Öyle ki, bu iş bir sektör olarak ülkeye her yıl milyonlarca dolar gelir sağlıyor ve bir spor olarak da listenin ilk sırasında yer alıyor. Cam gibi duran denizin ötesinde, gün doğumunun gül rengi yansımaları vardı.
Şeffaf suyun altında, derinlerdeki zengin ve renkli yaşam parıldıyordu. Ve tam o sırada, hızlı bir titreme meydana geldi. Sonra yarım mil uzakta, ama hızla ilerleyen tuhaf bir kargaşa belirdi. Güneş ışığının altında, dönümlerce genişlikteki bir deniz alanı, adeta beyaz bir köpük tarlasına dönüşmüştü. Tıpkı peri masallarındaki bir buz ya da kar tarlası gibi. Bunun üzerinde, yaklaşık 10 feet yükseklikte, neredeyse göz kamaştıran gümüş bir gölge dalgalanıyordu. Parlaklığı ve ışıltısı büyüleyiciydi. "O da ne?" diye sordu Colin, büyük bir merakla. "Ton balıkları besleniyor ve kıyıdan aşağıya doğru iniyorlar," diye yanıtladı babası. Sürü yaklaştıkça Colin, o parlak gümüş gölgeliğin aslında ne olduğunu gördü. Binlerce uçan balık havada süzülüyordu. Her 50 metrede bir suya düşüyorlar. Sonra tek bir kuyruk hareketiyle havaya yükselip yeniden uçuşa geçiyorlardı. Aşağıda ise, suyun yüzeyinde adeta bir fırtına kopuyordu. Denizin o devasa zıplayanları, yani ton balıkları, yaşayan bu uçan balık bulutunun peşindeydi. Aşağı düşenleri, aceleci saldırılarıyla şaşkına çevirip onlarla besleniyorlardı. Ara sıra, ama çok nadiren, bir ton balığı avını tam havadayken yakalıyordu. Neredeyse bir insan kadar büyük bir balığın, bir yaydan çıkan ok gibi denizden fırlayışını izlemek gerçekten harikaydı. Sık sık suyun 10 feet yukarısına kadar çıkıyor. Havada dönüyor ve tekrar okyanusun derinliklerine dalıyordu. "Bence buradan biraz uzaklaşmalıyız," dedi binbaşı der tekneciye. Bu iş artık fazlasıyla hareketli bir hal almaya başladı. Ancak o bu kelimeyi söylerken, uçan balık sürüsü tam da teknenin olduğu yönü hedef aldı. Ve bir dakika içinde balıkçılar tamamen kuşatıldı. Uzun yüzgeçli uçan balıkların o sessiz, süzülen uçuşu. Peşlerindeki ton balıkları yüzünden öfkeyle kaynayan deniz. Ve gümüş renkli birer şimşek gibi havaya fırlatılan canlı mermiler. Tüm bunlar Colin'i biraz korkutmuştu. Ama yine de bu sıradışı deneyimin tadını sonuna kadar çıkarıyordu. "Dikkat et, uçan bir balık sana çarpmasın," diye seslendi babası. Kendisi koltuğunda iyice aşağıya doğru eğilmişti. Colin bu olasılığı daha önce hiç düşünmemişti, ama durumu hızla fark etti. Çünkü Kaliforniya uçan balığı, Atlantik'teki kuzenlerinin aksine, bazen 18 inç uzunluğa kadar ulaşabilen büyük bir balıktır. Ve eğer bir tanesi tam hızla insana çarparsa, onu kolayca denize dökebilirdi. "Nereye gittiklerini göremiyorlar mı?" diye sordu çocuk, şaşkınlıkla. "Yeterince iyi görebiliyorlar," diye yanıtladı babası. "Ama kaçış yönleri üzerinde neredeyse hiçbir kontrolleri yok. Yön değiştiremiyorlar ve tekrar suya dokunana kadar düz bir çizgide gitmek zorundalar. Ton balıkları da onları işte böyle yakalar. Tam altlarından düz bir çizgide yüzerler ve balığın bir sonraki uçuş için hız toplamak amacıyla aşağıya indiği anı kollarlar. Ama ben uçan balıkların bundan çok daha yükseğe çıkabildiğini sanıyordum," dedi çocuk. "Gemi güvertelerine indiklerini okuduğuma eminim." "Evet, doğru," diye cevap verdi babası. "Işıklara doğru gelirler ve gemiye tırmanırlar. Ama bu genellikle bordası alçak olan yelkenli gemilerde yaşanır. Uçan balıkların modern bir geminin yüksek güvertesine düştüğü pek duyulmuş şey değildir. Düştükleri birkaç istisnai durumda ise, sudan çok büyük bir hızla çıkmışlardır ve rüzgarın eğimi onları 20 ya da 30 feet yukarı taşımıştır. Çok büyük bir güçle ilerlerler. Bir keresinde, uçan bir balığın kafasına çarpması sonucu denize düşen bir balıkçı tanımıştım. Teknecisi onu gemiye alana kadar neredeyse boğuluyordu. Tam omuzlarının arasına sert bir darbe almıştı ve bu darbe onu o an tamamen şoka sokmuştu." "Peki ya bir adama ton balığı çarparsa?" diye sordu çocuk. "Bu çok daha düşük bir ihtimal," diye yanıtladı babası. "Çünkü bak, ton balığı neredeyse düz bir şekilde yukarı çıkar ve aşağı iner. Sadece sıçrar, havada süzülmez. Geçen sezon bir teknede böyle uçan bir tane vardı, binbaşı der," diye araya girdi tekneci. "Yılın sonlarına doğruydu, siz gittikten sonra olmuştu senyor." "Oltaya bağlanmış mıydı?" diye sordu Colin. "Hayır senyor," diye yanıtladı kayıkçı. "Ton balığı, oltaya yakalandıktan sonra bir daha asla böyle atlamaz. Sadece bir sürünün peşinden koşarken, tam da böyle çılgınca zıplar." "Sen tarpon balığını düşünüyorsun Colin," dedi babası. "Tarpon, oltaya takıldıktan sonra suyun üzerinde çılgınca şeyler yapar, sürekli zıplar. Ton balığı ise, harika bir zıplayıcı olmasına rağmen,
Misina suya ulaştıktan sonra neredeyse bir daha hiç yukarı çıkmaz. Ama Tarpon gerçekten acımasız bir savaşçıdır. Birkaç yıl önce, Teksas açıklarındaki Galveston balıkçılık bölgesinde bir tekne bulunmuştu. İçinde ölü bir balıkçı ve ölü bir tarpon ile birlikte sürükleniyordu. Balık kancaya yakalanmış ve teknenin üzerinden atlamaya çalışırken balıkçıya çarpıp boynunu kırmıştı. Ardından teknenin içine düşmüş ve bir daha dışarı çıkamamıştı. "Böyle balık tutmakta gerçekten büyük bir heyecan var," diye yorum yaptı Colin. "Bence bu, her gün yaşanabilecek en iyi büyük av macerasıdır," diye cevap verdi babası. "Ve bunu bulmak için medeniyetten haftalarca uzaklaşmana gerek yok. Şimdi, içindeki balıkçının ne kadar iyi olduğunu bize göstermen için sana büyük bir şans vereceğiz." Colin'e bir çubuk verdi ve çocuk hayretle ona baktı. Neredeyse 7 feet uzunluğundaydı. Kısa kalça hariç tüm ağırlığı, makarayla birlikte 16 onstan fazla gelmiyordu. Çizgi o kadar inceydi ki, büyük bir iğne deliğinden bile rahatça geçebilirdi. 21 iplik olarak bilinirdi bu misina. Her bir ipi, 2 poundluk bir yükte kopacak şekilde test edilmişti. Colin, kıyafeti incelerken dikkatle sordu, "Bir şey kırılır tabii. Bu takımla alabalık bile tutulamaz gibi görünüyor, değil mi?" "Asası yarık bir bambu," dedi babası. "Ve eğer çizgi koparsa, bu sadece balığın sarsılmasına izin verdiğin için olacak. Herkes ağır bir iple balık yakalayabilir. Ama o zaman balığın hiç şansı kalmaz. Ve bu işin içinde spor olmaz. Bu, bıldırcınları vurmak yerine onları suyla boğmaya benzer. İyi balıkçılık, en fazla balığı yakalamak değildir. En hafif takımla, en ağır balığı yakalayabilmektir. Avalon'da ağır takım kullanmak isteyen biri, ancak bir, balık domuzu, olabilir." Konuşması henüz bitmemişti ki, hattın üzerinde ani bir titreme belirdi. Heyecanına yenik düşen Colin, çubuğu hızla çekti. "Aptalca vurma," diye bağırdı babası. Ama Colin şanslıydı. Çizgi kopmadı. Makara, akıl almaz bir hızla, "zzzii" diye inlemeye başladı. Ton balığı hızla dibe doğru dalıyordu. Yaşlı balıkçı öne eğildi. Çocuğun sağ baş parmağıyla tuttuğu deri freni iyice ıslattı. "Frene biraz bas," diye uyardı. "Üzerine fazla yük verme. Çizgi yoksa patlar." Ama Colin'de gerçek bir balıkçı kumaşı vardı. İhtiyaç duyulan baskı miktarını içgüdüsel olarak ayarlamayı başardı. Ton balığı, peşinden gelen mavi su tabakasını yırtarak sürekli daldı. Ta ki 250 fit misina boşalana kadar. Sonra, buz gibi soğuk dipten, gökyüzüne fırlayan bir meteor gibi yükseldi büyük balık. Suyu yararak yüzeye çıktı. Colin nefes nefese, sarsılmış bir halde sordu, "O zıpladığında ne yapacağım?" Ton balığının yukarı doğru yaptığı o devasa hamleyi canında hissetmişti. "Bağımlı olduktan sonra zıplamayacak," dedi babası. "Çok nadiren yaparlar. Bunu daha önce de söylemiştim." Tarpon ise tam tersine, bağımlı olduktan sonra dalıp peşinden zıplar. Ton balığı inanılmaz bir hızla yüzeye ulaştı. Colin'in parmakları havada uçuşuyordu ama makaradaki büyük çarpan bile o boşluğu toplamaya yetmemişti. Arkasında beliren o garip, tıslayan hat yüzünden paniklemişti ton balığı. Ne geçebildiği ne de atlatabildiği bu engelden kaçmak için, makaranın henüz saramadığı ip halkalarına doğru hücum etti. Deniz adeta kaynıyordu. Balığın yüzgeci suyun yüzeyinde sert dalgalar yaratıyordu. "Dikkat et şimdi, Colin," dedi babası. "Tekneyi bir an içinde görecek." Ve gördü. Gemiyi ve içindeki 3 adamı fark ettiği o an, saldırısının tam ortasında bedeni büküldü. Ve yeniden derinlere fırladı. "Dikkat et, o pislik," diye bağırdı yaşlı balıkçı. Balık gevşek çizginin sonuna varınca, ani ve korkunç bir çekiş yaşandı. Colin, balığın kesinlikle kaybolduğunu düşündü. Ama babasının uyarısı zamanında gelmişti. Çekiş anında başparmak frenini tamamen bırakmıştı. Makara artık özgürdü. Çocuk, yavaş yavaş 50 feet daha çizgiyi saldı. Ve yeniden baskı uygulayarak ton balığını hissetmeye başladı. Bu ikinci büyük hücumda, 100, 200, 300 feet misina daha çekildi. Yaşlı adam, büyük makaranın hızla boşaldığını görünce ciddi bir tavır aldı. "Frenle durdurmaya çalışmalı mıyım, baba?" diye sordu çocuk. "Çok fazla uğraşmamak iyi olur," diye temkinli bir cevap verdi babası. Dışarı çıkan çizgi zaten ona ağır bir çekiştirme uyguluyor. Eğer bir canavar değilse, yakında durmalı.
Hızla boşalan misina, durmadan önce 50 feet daha bitti. Ve sonra, hattın diğer ucundaki o değişiklik mesajı, çocuğun parmaklarına adeta bir telgrafla ulaştı. Ton balığı, hayatında ilk kez yorgunluk hissediyordu. 400 metreden fazla bir mesafeden gelen bu çağrıyı hissetti Colin. Şimdi anlamıştı. Eğer sonuna kadar mücadele eder ve asla pes etmezse, onu büyük bir zafer bekliyordu. Bir tek hatanın bile ölümcül olacağını biliyordu. Tek bir sert çekiş ipi koparır, fazla zorlama telleri çökertebilirdi. Kendini toparlamaya başladı. Sırtı ağrıyor, parmakları kasılıyordu. Ama yine de makarayı sarmaya devam etti. Her seferinde, ton balığı hızla koşarken yaklaşık 50 feet kadar ipi yeniden uzatmak zorunda kalıyordu. Çeyrek saatlik dikkatli bir çaba, 30 saniyede bozulabiliyor. 40 dakika boyunca yürek burkan bir zorlanma yaşanıyordu. Çocuk 40 feet'ten fazla bir çizgi kazanamamıştı henüz. Ama ona erkekçe, sadakatle bağlı kaldı. Dikkatlice çekiyordu. Balık ya somurtarak ya da dinlenirken, sonraki birkaç dakikada en büyük kazancını elde etti. 100 metreden az bir hat kalana kadar çekti. Kalbi umutla, hızla çarpıyordu. Tam o sırada ton balığı tekneyi tekrar gördü. Ve hızla uzaklaştı. Görünüşe göre ilk yakalandığı an kadar taze ve savaş doluydu. Bu son telaş sırasında, muhteşem balığın gücünü kolay kolay kaybetmeyeceği anlaşıldığında, binbaşı der söze girdi. Onu senin için bitirmemi ister misin? Colin, en derin kalbinde pes etmek zorunda kalacağından korkuyordu. Ama bunu itiraf etmek istemiyordu. Sporda tamamen deneyimsizdi. Yaşlı balıkçıların kendilerini rahatlatmak için kullandığı yöntemler hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ama çocuğun azmi kırılmamıştı. Dişlerini sıktı ve cevap verdi. Onu tek başıma getirmek istiyorum. Eğer mümkünse, baba. Henüz bitmedim. Kesinlikle bitmedim. Ama eğer bitirmene izin vermem gerektiğini düşünüyorsan, sanırım yapmak zorunda kalacağım. Hayır, onu senin içeri getirmeni istiyorum, dedi babası. Sadece kendini öldürme. Kendini fazla zorlamaman en iyisi. Kolay karar vermek, fazla enerjiden daha iyidir. Çocuğun azmi kısa sürede karşılığını aldı. Çünkü bu koşuşun ardından ton balığı taktik değiştirdi. Yüzeyden yaklaşık 30 feet derinliğe batarak, hızlı değil ama düz, İstikrarlı ve güçlü bir yüzüşe başladı. Yaklaşık 200 feet çizgi dışarıdaydı. Çocuğun şaşkınlığına rağmen, tekne makul bir hızla ilerlemeye başladı. Colin, amatör balıkçılığın o mucizesine şahit oluyordu. 100 kiloluk korkmuş ve öfkeli bir balık. İçinde 3 kişi olan ağır bir tekneyi, bir saç tokasından daha kalın olmayan bir çizgiyle saatte 5 mil hızla çekiyordu. Sürekli dikkat ve ustaca bir yönetimle, çocuk farkı birkaç santim bile olsa kapatabiliyordu. Ama 200 feet hat varken, birkaç inç neyi değiştirirdi ki? 20 dakikadan fazla bir süre boyunca ton balığı tekneyi peşinden sürükledi. Ve sonra ruh hali yine değişti. Hiçbir şekilde yorgun olmasa da, o ilk vahşi tazeliği azalmıştı. Somurtkan bir şekilde geri saldırdı. Suda parıldayan o beyaz, garip satıra. Sallayıp atamadığı, nereye giderse gitsin peşinden gelen o çizgiye yöneldi. Ama bu sefer hattın diğer ucunda tekneyi buldu. Geri dönüş şarjı öncekilerden daha yavaştı. Büyük makara işini mükemmel yapmıştı. Ton balığı tekneye yaklaştığında 70 feet'ten fazla çizgi kalmıştı ve çocuk artık dayanmaya kararlıydı. Suyun yüzeyine ulaştığında ton balığı ani bir dönüş yaptı. Ama bu sefer orada hiçbir gevşeklik yoktu. Balık yeni bir hücum başlatamadı. Dalış yapamadı. Colin'in sürekli baskı kurduğu iplik, ton balığını teknenin etrafında daireler çizerek yüzmeye zorladı. Bu, balık için ölümcül bir hamle oldu. Çünkü Colin ipi yana çekebiliyor, yorgun yaratığın başını çevirip kaçmasına hiç fırsat vermiyordu. "Çok iyi oynuyorsun," dedi babası, durumu onaylayarak. Çocuk, deneyimli balıkçıların bile bazen asla öğrenemediği o balık yakalama numaralarını bilinçsizce benimsiyordu. Colin bu övgü karşısında kızardı. Gözlerini ayırmadan çizgisine baskı uygulamaya devam etti. Tekneci, her fırsatı değerlendiriyor. Tekneyi sürekli öne doğru itiyordu. Bu da çocuğa gevşeyen hattı toplama şansı veriyordu. Orkinos, giderek azalan dairelerle yüzüyordu artık. Aniden keskin bir fırtına koptu sanki. Balık son bir gayretle dalışa geçti. Ama hat sıkıydı. Fren onu sıkıca tuttu. Kaldırma hareketi, devasa bedeni kendi üzerine kıvırdı ve dalışı engelledi.
Bu son girişim, balığa tam 30 feet özgürlük kaybettirdi. Artık tekneye çok yakındı. Biraz pompalamayla, yani çubuğu yavaşça kaldırıp, ardından ucu hızla bırakarak kazanılan mesafeyi makaraya sarmak suretiyle. Babası çocuğa bunun nasıl yapılması gerektiğini gösteriyordu. Colin, balığı daha da yakına çekti. Ton balığı, gevşek bir alan bulup dalış yapmak için tekrar hızla yüzeye çıktı. Bu, tüm performansın sil baştan tekrarlanması anlamına gelebilirdi. Ama balık yine kontrol edildi. Colin ipi neredeyse tel lidere kadar çekmişti. Mükemmel bir hızla hareket eden kayıkçı, gaffı Orkinos'un çenelerinin altına düzgünce yerleştirdi. Kısa ve keskin bir çırpınış yaşandı. Ama Vincente oyunun her numarasını biliyordu. Hızlıca o cesur balığı gemiye aldı. 2 saat 10 dakika, Sair, dedi tekneci. Ve think et, Sair. Yüzün üzerinde. Harika iş çıkardın, Colin, diye söze başladı babası. Neden, sorun ne? Endişeyle devam etti. Çocuk koltuğunda geriye yaslanmış, solgun ve hasta görünüyordu. Biraz yorgunum, hepsi bu, diye yanıtladı çocuk, güçlükle nefes alarak. Elleri o kadar titriyordu ki çubuğu bile tutamıyordu. Yüzü kül gibiydi. Bak ateşi mi sanırım? Evet, Sair. Birazdan iyileşecek, dedi kayıkçı. Evet, gerçekten var her küçük bazında, binbaşı cesaret. Yaşlı balıkçıların bile böyle bir zorlanmadan sonra çok yorulmuş olduğunu gördüm. Tepki, dedi Colin'in babası. Çocuğun alnındaki terleri silerken. Vincent'in dediği gibi de oldu. Birkaç dakika içinde renk, çocuğun yanaklarına geri geldi ve dikleşti. Böyle davranmak saçma, dedi çocuk. Sonra babasının endişeli bakışını görünce ekledi, sanki biraz yemek istiyorum. Yaşlı adam, çocuğun utancını artırmaktan nazikçe kaçınarak. Bu yorgunluk nöbeti üzerine yorum yapmadı. Sepete uzandı ve bir paket sandviç çıkardı. 2 saatlik heyecan ve emek. Çok erken yapılan bir kahvaltının ardından gelen o sıcak güneş. Colin'i keskin bir şekilde etkilemişti. Ama her çocuk gibi, o da her zaman yemeğe hazırdı. İstediğim tam olarak buydu, dedi. Birkaç lokmada ilk sandviçi yok etti ve hemen bir diğerini aldı. Tekneci onaylayarak başını salladı. Kesinlikle iyi bir balıkçı olacak, dedi. Binbaşı der, eğer bu ton balığı yüzün üzerindeyse, çocuk düğmeyi almalı. Zat'ın sağ çubuğu, tek bir hat ve kulübün kurallarına göre yakalandı. Gerçekten bir düğme alabilir miyim, diye sordu Colin heyecanla. Bu düşünce bile içindeki zayıflık saldırısının son kalıntılarını uzaklaştırmaya yetmişti. Gerçekten mi? Bir ton balığı ve 100 pound'un üzerinde mi? Sorgusuz sualsiz bir ton balığı, diye yanıtladı babası. Ama ağırlığından tam emin değilim. Vincente öyle diyorsa, muhtemelen haklıdır. Yaklaşık 110 civarı, diye yanıtladı tekneci. Ve eminim 100'ün üzerinde. Yaklaşık 106 ya da 7 tane var, think etmeliyim. Tekrar hattı çıkarmak ister misin, Colin, diye sordu babası. Teşekkür ederim, bugünlük bu kadar macera bana yetti, diye yanıtladı çocuk. Bakalım sen bir tane alabilecek misin, baba? Koltuğa sırt üstü uzanmak, kazanılan büyük bir başarının bilinciyle yukarıdaki martıları, deniz kuşlarını ve dalgalanan denizde süzülen uçan balıkları izlemek muazzam bir zevkti. Binbaşı der mükemmel bir performans sergiledi. Birkaç sarı kuyruk ile güzel bir oyun oynadı. Bunlardan biri 50 dakika, diğeri ise 35 dakika sürdü. Ama günün asıl onuru Colin'e aitti. Neredeyse öğlen olmuştu küçük tekne iskeleye yanaştığında. Güneş sıcaktı ama sahilde onları bekleyen onlarca şezlong vardı. Hoş geldiniz der gibi. Bir şans var mı, Vincente, diye seslendi yanlarından hızla geçen dost canlısı bir tekneci. İyi şanslar, diye yanıt verdi Vincente. Çocuk 100 poundluk bir tane aldı. Öyle mi, diye bağırdı diğer tekneci, arkasını dönüp hayranlıkla baktı. Colin, bunun gerçekten gerçek bir şöhret olduğunu hissetti. Haber, kulübün tartı komitesi üyesine ulaştırıldı. Ve onun huzurunda balık pulların üzerine konuldu. Vincente'nin düşündüğü kadar devasa olmadığı ortaya çıktı. Ama tam 104 pound gelmişti. Bu, 100 pound sınırından açık bir fark demekti. Ve Colin, 140 poundmuş gibi memnundu. Kulübün kararının ne olacağını kelimelerle ifade edemeyecek kadar hevesle bekliyordu. Yakalama resmi olarak kayıt altına alınmıştı, tamamen kurallara uygundu. Ve binbaşı der kulübün değerli bir üyesi olduğu için. Colin'e mavi bir düğme verilmesi konusunda oy birliğiyle karar verildi. Evet.
Genç üyeliğe seçildi ve ödülünü aldı. Sonraki 2 hafta, çocuk için adeta bir rüzgar gibi geçti. Balık tutma ateşi damarlarına bir kez işlemişti. Eğer kontrol altında tutulmasaydı, gece gündüz suyun üzerinde kalacaktı. Çok takdire şayan bir kayıt yaptı bu sürede. 30 poundluk bir sarı kuyruk, birkaç iyi boy beyaz levrek ve bonito elde etti. Ama o büyük, siyah deniz levreklerinden hiçbirine ısırık bile alamadı. Babasının 4 saatlik muhteşem bir savaştan sonra yakaladığı o 200 poundluk dev gibi bir şey. Gelmedi. Çocuğun 104 poundluk ton balığı da. Babasının 10 gün sonra yakaladığı 170 poundluk başka bir balık tarafından geride bırakılmıştı. Sonraki 2 hafta içinde, Colin kendisini 3 kez daha hızlı bir ton balığı mücadelesinin içinde buldu. Ama bu 3 balıktan hiçbirini tekneye indirmeyi başaramadı. İlk kaybında, vuruş anında çok hızlı sarmıştı. İkincisinde ise balık, İlk hücumda 600 feet uzunluğunda bir hattı peşinden sürükleyerek makaranın kapasitesini aşmış ve uzaklaşmıştı. Üçüncüsünde ise ip aniden, açıklanamayan bir şekilde kopmuştu. Teknecinin dediğine göre, ton balığı, 30 kulaç derinlikte büyük bir köpek balığı tarafından ele geçirilmişti. Ton balığı sadece uçan balıklarla mı beslenir, Vincente? Diye sordu Colin, ayrılmalarından birkaç gün önce. Şimdi öyle yapıyorum, Sire, Tink, diye cevap verdi tekneci. Ne zaman bulabilirlerse onları yerler. Ama neredeyse her balığı tüketirler ve kalamarları oldukça severler. Bazı balıkçılar ton balığı yemi olarak kalamar kullanır, ama ben bu fikre pek mürekkep etmiyorum. Bakalım, dedi çocuk düşünceli bir tavırla. Kalamar bir nevi ahtapot, değil mi? Hayır, Sire, tam olarak değil, diye yanıtladı tekneci. Both of them. İkisinin de kolları sallanıyor ama sanırım oldukça farklı görünüyorlar. Bir kalamarın 10 kolu vardır, ama bir ahtapotun sadece 8'dir. 8 kol da fazlasıyla yeterli görünüyor, dedi Colin. Ve burada onlardan çok var mı? Sanırım yem olarak kullanıyorlarsa olmalı. Evet, Sire. Deniz yosunları ve öz yosunlarında saklanan bolca zem var. Bud, onları nasıl yakalıyorsun, diye sordu çocuk. Tehlikeli değil mi? Hiç değil, Sire, diye yanıtladı tekneci. Bir kalamarın insana hiçbir zarar veremeyeceğini düşünüyorum. Newfoundland topraklarında, birinin bana söylediğine göre, 60-70 feet kadar büyük olanları varmış. Ama Santa Catalina'da gördüğüm en uzun kollar 4 ya da 5 feet uzunluğundaydı sanırım. Kalamar yakalamaya gitmek istiyorum, nasıl yapıldığını görmek için, dedi Colin. Atlantik kıyısında gördüğüm kalamarlar genellikle 12 inçten daha fazla büyümezdi. Her akşam bolca zem yakalarız, diye yanıtladı tekneci. En kolay yol, zemi mızraklamaktır. Harika, diye yanıtladı çocuk. Hadi bu gece gidelim. Öğle yemeğine döndüğümde annemden izin alacağım. Colin kalamar avı teklifini açtığında, annesi önce şiddetle itiraz etti. Böyle çirkin görünümlü yaratıkların kesinlikle zehirli olduğundan emindi. Ama babası durumun böyle olmadığını biliyordu. Ve düzenli teknecileri olan Vincente'ye tam bir güven duyarak istenen izni verdi. Buna göre, erken bir akşam yemeğinin ardından Colin, Vincente ile birlikte kıyının bir bölümüne doğru açıldı. Yüksek ve keskin kayalıklar doğrudan suya iniyordu. Tepenin çok uzağında ise, başka hiçbir hayvanın geçemeyeceği patikalarda gezinen karakteristik bir keçi sürüsü vardı. Suyun altında, dev bir yosun ormanı uzanıyordu. Burada biraz kalamar bulacağız, dedi tekneci. Bazen ahtapot da olur. Ama zemin mosları, yani çoğunluğu kayaların üzerinde, biraz daha Förzer'da, ileride yaşar. Sanırım meşgul olmalıyız, dedi Colin. Hava kararmaya başlamadan önce çok fazla vaktimiz kalmayacak. Göreceğiz, diye yanıt verdi Vincente. Ve Gaffing hook'unu eline alıp yosunların arasına ara sıra dürtmeye başladı. Olmalı, diye ekledi bir dakika sonra ve eliyle suya işaret etti. Hiçbir şey göremiyorum, dedi Colin, dikkatle bakarak. Su biraz çamurlu gibi. Çamur yok, dedi tekneci. Kalamarın sepya mürekkebi o. Saklanmak için öyle sıçratmışlar. Zey her zaman yapar. Muhtemelen orada çok daha fazlası var. Çünkü her zaman together, yani bir arada dururlar. Bu gerçek sepya mürekkebi mi, biliyor musun Vincente, diye sordu çocuk. Kalamarda yok, hayır. Ama ahtapotta evet. Burada 2 ya da daha fazla kişi ahtapot yakalar ve mürekkep torbalarını Frisco'ya gönderir. Bak, kalamar.
Gözleri otların arasındaki yansımalara biraz alıştıkça. Colin suyun içinde kayıyormuş gibi görünen o hayalet kahverengi şekilleri seçebilmeye başladı. "Geri geri mi yüzüyorlar?" diye şaşkınlıkla sordu. "Her zaman, tink ederim," dedi tekneci. "Solungaçlardan suyu alırlar ve bir borudan fırlatırlar. Kendilerini bu şekilde iterler, kuyruk kısmı önce ilerler. Tekneyi kıyıya daha yakın getireceğim. Gemiden geri çekileceğiz ve mümkün olduğunca sığ suya girip zemi mızraklayacağız." Çok yavaş hareket ederek, deniz yosunlarına hafifçe vurarak ilerlediler. Küçük tekneleriyle kalamar sürülerini yosunların arasından dar bir körfeze doğru sıkıştırdılar. Mürekkep torbalarının boşalmasıyla su, çamurlu bir kahverengi siyah renge büründü. Kalamarlar oldukça büyüktü. Boyları 4 feet kadar değişiyordu ve bu uzunluğun yaklaşık 1/3'ü gövdeden ibarettir. Tam o anda Vincent'in eli aniden geriye doğru fırladı. Ve, "Grains" denilen küçük, dikenli bir zıpkınla hızlı bir atış yaptı. Colin'in gözleri kalamarı görebilecek kadar hızlı değildi. Ama Boatman gülümsedi. "Onu bu kez yakaladım," dedi. "Çek onu içeri." Bir an bile tereddüt etmeden Colin, küçük zıpkına bağlı olan ipi kavradı. "Sertçe çekilme," diye uyardı tekneci onu. "Etleri çok sert değildir. Eğer sabit ve yumuşak çekmezsen, mızrak hemen etinden sıyrılır." Birden Colin ipin tamamen gerildiğini hissetti. "Ne oldu?" dedi. "Onu hareket ettiremiyorum." "Kalamar dibi yakalamış," dedi tekneci gülerek. "Hayır, onu hareket ettiremezsin. Bir kalamar bir şeyi ele geçirdiğinde, tüm gücünü devreye sokar. Dünyanın sonuna kadar altı tutacaktır. Öyle ki, tutuşunu bırakmaktansa parçalanmayı tercih eder. Daha iyi cerk. Mızrağı ani bir hareketle çıkar." Colin hızlı bir çekiş yaptı. Dikenli zıpkının bıçağı yukarı kalktı. Sanki hiçbir şeye batmamış gibi temizdi. "Nere?" diye bağırdı kayıkçı, Colin zıpkını tutarken. "Bir tane, büyük bir tane tam altında." Colin'in nişan alacak vakti yoktu. Ama teknenin altında belirsiz bir gölge görünce suyun kırılmasına izin verdi ve o küçük dikenli mızrağı tüm gücüyle fırlattı. Atışı sanki yılların tecrübesine sahiptiler gibi temizdi. İpi kavrarken tekneciye neşeyle bağırdı. "Yeni başlayanların şansı. Onun hiçbir katı yere ulaşmasına izin verme," diye uyardı tekneci onu. "Jas, onu bir yerlere tutunmaktan alıkoy, o zaman sorun yok. Onu bir balık gibi oynatma. Jas, direkt çek." Bu, kalamarın o tuhaf kaçış yöntemi karşısında çocuk oyuncağı gibi kalmıştı. Su direnç göstermedi ve yaratık tekneye kadar çekildi. Ama hayır. Kafadan bacaklı tekneye ulaştığı an işler tamamen tersine döndü. Işık hızıyla sallandı yaratık. İki kolunu birden teknenin altına fırlattı. Biri tekneyi sıkıca tuttu. Diğerleri ise çocuğun çıplak kollarına sabitlendi. İki kolu ise havada, sanki boynuna dolanıp onu boğmak için bir şans bekliyormuş gibi özgürce sallanıyordu. Colin dehşet içinde bağırdı. Soğuk, nemli emiciler kendi tenine yapışıp kırışırken, vücudunun her yerindeki deri tiksintiyle ürperdi. İpi yukarı çekerken öne doğru eğilmişti. Squid'in kollarındaki dokunaçlar onu tekneden yarı beline kadar dışarıda tutuyordu. Başının su yüzeyinden mesafesi 1,5 feet'ten fazla değildi. Ve o an, deniz canavarının hipnotik, siyah, göz kırpmayan gözleriyle doğrudan göz göze geldi. Korku ve hayatta kalma içgüdüsü devreye girdi. Tüm gücünü kullanarak sağ koluna ve sol koluna dolanmış olan o dokunaçları kavradı. Şaşırtıcı bir şekilde, dokunacın tutuşundan kurtulmak için sadece orta derecede bir kuvvet uygulaması yetti. Kendini serbest bıraktı. Yaratık neredeyse hiçbir zorluk çıkarmadan bırakmıştı. Kollarında sadece hafif, kızarmış bir nokta kalmıştı. Bu tehlikeli karşılaşmadan geriye kalan tek dış kanıt buydu. Vincente kafadan bacaklıya doğru uzandı. Onun da kendi etrafında biraz dokunaç sarmasına izin verdi. Ardından gaffın sapıyla tekneden tutuşunu ayırdı. Kalamardan kurtulmak için ekstra bir çaba sarf etmedi. Ama 1-2 dakika boyunca tamamen hareketsiz durduğunda, yaratık gönüllü olarak tutuşunu bıraktı ve teknenin dibine yığıldı. "Sudan çıktıklarında hiç güçleri kalmaz," dedi tekneci. "Ama yüzerken zeyin, yani onların büyük bir gücü vardır. Bak, kalamarın tüm bedeni 2 feet bile değil. Ama seni suyun içinde yakalamış olsaydı. Özellikle kollarının büyük kısmındaki o devasa emicilerle birlikte, biraz zorlanmış olabilirdin. 20 feet boyunda, devasa kolları olan büyük adamlar vardır orada.
Onlarla karanlık bir gecede karşılaşmak gerçekten çok kötü bir şey olurdu. Ama insana saldırırlar mıydı? Asla, sanmıyorum, dedi tekneci. En büyüğünün gagası bile, ancak bir ringa balığını tutacak kadar büyüktür. Dedi Colin. Sanırım göründüğü kadar büyük bir tehlike değildi. Ama dürüst olmak gerekirse, bir anlığına kendimi kaybettim. Tüm istediğim heyecan buydu işte. Ahtapotu denemelisin şimdi, dedi tekneci gülerek. Eğer kalamarlardan bıktıysan, henüz erken ama belki yengeç avlayan bazı ahtapotların peşinden gidebiliriz. Hazırım, dedi Colin. Bu kez beni o kalamar gibi gafil avlayamayacaklar. Güneş ufka iyice yaklaşmışken, Colin ve kayıkçı o kayalık kıyı boyunca ilerlediler. Gün batımının renkleri muhteşemdi. Ama Colin, uykunun bu av ihtimalini yok etmesini istemiyordu. Vincent'i takip ediyor, onun her hareketini pürüzsüzce izliyordu. Kısa süre sonra tekneci durdu. Tıpkı bir keklik sürüsünü gözleyen av köpeği gibi dona kaldı ve işaret etti. Yaklaşık 8 feet ötede, 6 inç genişliğinde oldukça büyük bir yengeç kabuğu duruyordu. Onların durduğu yerle yengeç arasında, tam da suyun kenarında. Büyük, parlak yeşil gözlerini yengece sabitlemiş küçük bir ahtapot vardı. Başlangıçta Colin'in görebildiği tek şey bu parlak gözlerdi. Ama suya daha yakından bakınca, ahtapotun o belirsiz şeklini seçmeyi başardı. Mürekkep balığı doğal rengini tamamen değiştirmişti. Üzerinde süründüğü o kumlu tabanın tonuna tamamen bürünmüştü. Sessizlik. O kadar yavaş ilerliyordu ki, hareket ettiğini görmek neredeyse imkansızdı. Aniden, bir dalga onu yengecin birkaç metre yakınında yıkayıp götürdü. Tam o anda, iki dokunaç o kadar hızlı dışarı çıktı ki, Colin neredeyse peşinden takip edemedi. Ahtapot, yengecin üzerine gelene kadar hareket etti. Vücudunun geri kalanına daha büyük bir tutunma alanı sağlamak için, kendini kumun üzerine yaslıyordu. Yengeç ise, her iki pençesini dokunaçların yumuşak etine sapladı. Bunun üzerine, korkunç bir dizi kasılmayla, o mürekkep balığı tamamen denizden çıkarıldı. 2 ya da 3 itici ve kıvrımlı hareketle, kendini yengecin üzerine zorla bıraktı. Bu yöntemle, dokunaçların tabanındaki uzanmış zarlar avın hareketlerini ve kaçışını engelliyordu. Aynı zamanda, ağız ve ısıran gagalar, hayati bir parça bulabilecekleri yere getirildi. Bir örnek olarak bunu ister misin, diye sordu tekneci. Colin, içten içe bunun daha çok olmasını tercih ettiğinin farkındadı. O iğrenç nesneyle hiçbir ilgisi olsun istemiyordu. Ama dışarı çıktığı gibi, ahtapot peşindeydi. Teknecinin önünde beyaz bayrak çekecek, korktuğunu gösterecek biri değildi. Evet, dedi abartılı bir rahatlıkla. Daha büyük bir tane bulmazsak. Ben de öyle düşünüyorum, efendim, diye yanıtladı Vincente. Bundan memnun olmamız daha iyi olur. Bu bir tane işte. Ben mi alayım, yoksa sen mi alacaksın? Teknecinin tonunda hafif bir ironi vardı. Colin, daha önce kalamar tarafından tutulduğunda gösterdiği çekingenliğin hatırlandığını hissetti. Bu durum, kendini affettirmek için bir fırsattı. Almak benim için sorun değil, dedi. Bunların oldukça zararsız olduğunu söylüyorsun. Kesinlikle efendim, öyle düşündüm, diye yanıtladı kayıkçı. Peki, dedi çocuk. Ve cesurca ahtapota doğru ilerledi. Yeşil gözler ona sakin bir şekilde bakıyordu. Çocuk, sümüksü olan bedeni kavramak için tam eğilmişti ki, beden kendini bir şekilde topladı. Bir yığın gibi, ve hızla denize doğru yola çıktı. Bu beklenmedik bir hamleydi. Ancak Colin o ahtapotu istediğini bir kere belirtmişti. Ondan mahrum kalmaya hiç niyeti yoktu. Mürekkep balığının bu kadar hızlı hareket edebilmesi onu şaşırtmıştı. Tiksintinin yerini bir anda heyecan aldı. Kıvranan, 8 kollu yaratığın peşinden koşmaya başladı. Tam onu yakalayacaktı ki, bir kayaya takıldı. Kaya, kaygan deniz yosunlarıyla kaplanmıştı. Baş aşağı düştü. Düşüşü onu hemen ahtapotun üzerine savurdu. Bir an çocuk sendeledi. Kafadan bacaklının ayağını mı yakaladığını, yoksa onu kapıp almadığını asla bilemeyecekti. Onu yakaladığında, bildiği tek şey, yerde 6 tane dokunaçla, ahtapotun etrafındaki 8 kolla birlikte yattığıydı. Çocuk, tam zamanında gözlerini korumak için ellerini kaldırdı. Mürekkep gibi kara bir sıvı. Onu baştan ayağa sardı. Kalkmaya zorladı kendini. Ama o karanlık balığın iki dokunacı, bitişikteki taşlara sıkıca tutunmuştu. Colin kendini kurtarmakta çok zorlanabilirdi. Çünkü yakalandığı tavır çok garipti. Neyse ki Vincente yetişti.
Dokunaçları tutuşlarından kopardı. "İyi misin, efendim?" diye sordu tekneci. "Peki," dedi Colin, sertçe ayağa kalkarken. Sessizlik. Nadiren böyle bir manzara görülmüştü. Baştan ayağa siyaha boyanmıştı. Sepya sıvısıyla kaplıydı. Giysileri kayalara düştüğü yerde yırtılmıştı. Ve o tuhaf, şeytani yaratığın mide bulandırıcı varlığı. Kucağında boğulmuş, omzuna tutunmuş 8 kollu bir canavar gibi duruyordu. Bir keresinde, tekne yolundayken, mürekkep balığı düşmeye hazır gibi oldu. Ama Vincent'in uyarısı üzerine, Colin, diğer dokunaçları zorla ayırmak için hamle yaptı ve ahtapot yeniden sıkıca tutundu. Tekneye varır varmaz, çocuk bir an durdu. Mürekkep balığını bıraktı ve tekneye geçti. Colin kendine baktı ve güldü. Sonra, üzerindeki kıyafetlerle birlikte tamamen denize atladı. Suyun içinde harmanlayarak, üstündeki o en kötü pisliği yıkayıp temizledi. Ve sonra yeniden içeri tırmandı. Vincente ona baktı. Gülümseyerek, "Biliyorum efendim," dedi. "Fotoğraf çekmelisin. Yakala."